Forabox TV'de saat sohbetlerimiz birbirinden değerli konuklarla devam ediyor. Bugün saat dünyasından çok sanat dünyasından tanıdığımız sevgili Emre Karayel'le birlikteyiz. Çok hoş geldin Emre'ciğim. Hoş bulduk Serdar, nasılsın? Sağ ol, ben iyiyim. Sen? Canavar, seni gördük daha iyi olduk. Teşekkürler. Senin önce bir saatlere geçmeden hani sanat hayatınla ilgili biraz bilgi alalım. Son bir filmin vardı, yeni projelerim var ben biliyorum. Nasıl gidiyor? Valla aslında bu ara biraz sakin gidiyor. Şeyi bitirdik, El Değmemiş Aşk vizyondan kalktı. Şimdi bir yarışma programıyla ilgili hazırlanıyoruz. Bakalım inşallah o olacak önümüzdeki günlerde. Yakın zamanlarda. Evet, bir tiyatro oyunu olabilme durumu var falan. Çalışıyoruz öyle bildiğin gibi. Evet. Bir Forabox olarak biliyorsun saatlerle haşır neşir durumdayız. Senin de ilgin olduğunu biliyorum. Nasıl başladı böyle saatlere ilgin, seviyorsun? Valla aslında saatlere ilgim, dürüstçe söyleyeyim, Serdar Oğal'la tanışmamla başladı. Tam başlayamadım. Yani şöyle, ben yatılı okudum liseyi. Daha küçükken de dedem bana bir saat hediye etmişti. Eski bir saatti ama o zamanlar hani böyle Casio, Omega falan gibi böyle hani Stizenler evet, Stempo. Yok, Stizen. Yatılı okul öğrenci saatidir o, böyle biliyorsun. Sonra işte yatılı okula gittiğimde onlar almışlardı falan ve saat bir aksesuar olarak hayatımda var oldu. Yani çünkü o zaman cep telefonu bilmem ne her yerde saat yoktu yani. Tabii. Zamanı öğrenmek için gerçekten bir saate ihtiyacım vardı. Ondan sonra... Şimdi iş biraz değişti tabii. Daha çok böyle aksesuar gibi oldu. Evet, aynen öyle. Şimdi çünkü her yerde saat var. Yani nereye baksan zamanı öğrenmek için artık kolunda bir saat taşımana gerek yok. Hatta gençler ne diyorlar, hani tek fonksiyonlu cihaz diyorlar. Hani buna yani bunun başka sadece zamanı gösteriyor, anlatabildim mi? Ama ondan sonra yaş ilerledikçe ben hep saatli oldum. Yani hiç kolumdan çıkarmadım saati. Sonra peki ilk ciddi saatin hani böyle o tek fonksiyonlu dediğimiz o segmentte ilk ciddi saatin hangisi? Beraber aldın mı? Stizen. Yok, hayır, o değil. Benim ilk ciddi saatim ne olursa olsun, hani bu segmentte değil diyorum ama Stizen. Ama benim ilk saatim bu anlamda Panerai oldu. Şimdi tabii hani senin böyle bir koleksiyonerlik falan durumun şu an için yok. Ama öyle bir plan belki şeyde olabilir, ileride olabilir. Bu yüzden sevdiğin, beğendiğin, konsantre olduğun markalar, yani bir koleksiyonum olsaydı bu markalardan oluşsaydı diyeceğin var mı? Var tabii canım, olmaz mı? Yani bir saat meraklısı olarak bir kere herhalde her erkek bence bir Rolex'e sahip olmak ister. Yani o ister istemez o öyle gönülden geliyor. Nasıl söyleyeyim, hani ilk yardım çantasını hazırlarken ilk koyduğun şeylerden var. Onlardan biri gibi olmuş artık bence. Rolex isterim, bir Patek Philippe isterim. Ondan sonra Audemars Piguet, Audemars Piguet'di değil mi? Audemars Piguet. Audemars Piguet'i de seviyorum. O da olabilir. Vacheron Constantin olabilir. Ama şu anda en iyisi bu. Evet, çok. Evet. Şimdi tabii El Değmemiş Aşklar senin filmin. Çok da keyifli bir filmdi bu arada. Hem de Fenerbahçeli biri olarak benim için de özellikle güzeldi. Şeyde de şimdi bu koleksiyonerlikte de bir el değmemiş aşk durumu var. İnsanlar yani koleksiyon anlamında saati alıyor. Şu ya da bu parayı verip götürüyor, kasaya koyuyor. Hani hiç el değmeden bir uzaktan platonik bir aşk oluyor. Yani bu konudaki senin fikrin ne? Böyle bir koleksiyonerlik fikrine ne düşünüyorsun? Yani şimdi ben açıkçası saat koleksiyonerliği çok para gerektiren bir şey. Yani iyi bir bütçen olması lazım. İyi para kazanıyor olman lazım. Bunu hepimiz biliyoruz yani. O yüzden de ama koleksiyoner, şimdi öyle saatler var ki yani onun senin evinde olduğunu bilmek koleksiyoneri mutlu eder. Yani ben şimdi takmadığım saati almam kolay açıkçası, dürüstçe söyleyeyim. Yani o saatle özdeşleşiyorum çünkü o benim bir parçam haline geliyor. Terazi burcu olduğum için de çok kolay değiştirmem zaten bir şeyleri. Ama yani şimdi öyle özel yapım saatler var ki sen de biliyorsun, o Panerai'nin dünyada 6 tane var, 5 tane var. Yani o öyle olursa el değmemiş aşka kabul edebilirim diyorsun. Yani. Öbür türlü benimle özdeşleşmesi lazım. Alırım takarım. Ben onu takarım gene de zaten. Yani yine de koymam kenara. Yok, hayır, koymam. Ama koleksiyonerleri anlarım yani. Saygı duyarım onlara.
Peki son dönemde bir de şey var, akıllı saatler var. Hani akıllı saat deyince tabii insanın aklına farklı farklı şeyler geliyor. Connected diyorlar, bağlantılı saatler böyle yani bizimki gibi mekanik değil de cep telefonuyla eşleştiriyorsun. Burada... Koşarken falan kaç adım attığını sayıyor. Var mı öyle bir şey? Ne? Multiple function device. Anlatabildim mi? Öyle bir şey. Akıllı işte. Akıllı. Ne demek? Fatih Altaylı. Fatih abi çok biliyorsun ciddi bir saat koleksiyoneri. Evet. Saat çok sever. Fatih abiyle de inşallah bir gün bu sohbeti mutlaka yapmalısınız. Yani yakalayamıyoruz. Lebi derya yani bu konuda. O şey der, giyim markalarından saat olmaz der. Hani öyle var. şey, biraz telefonlardan da hani o başka bir saat sistemi. Evet. O cep bununla bu kıyaslanmaması gereken. Ben onu takmam yani. Öyle. Onu takacağım ama cep telefonunu kullanıyorum aynı. Evet ya bu benim bir keyfim yani anlatabildim mi? Hani bu falan olmaz o yani. Evet. Beni heyecanlandırmıyor öyle söyleyeyim. Eminim çok faydası vardır. Çok keyiflidir. Kullanırken bir sürü şey yapıyordur filan. Street'de James Bond style filan. Bana geldi. Var mı hiç böyle hedefte almayı düşündüğün bir saat? Ne zamandır da görüşemedik tabii yani. Olsaydı benim haberim olurdu ama. Ya aslında bir Rolex almak istiyorum yani. Ama Patek Philippe Rolex hangisine parayı gömsem onu bilemiyorum diye. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bunları istiyorum ben ama dediğim gibi ben takmayacağım saati alma. Ama şu anda saatimden çok memnunum gerçekten. Galiba bir problem yok değil mi? Özür dilerim. Şu anda çok memnunum saatimden ama dediğim gibi ileride Rolex, bir Patek Philippe sahibi olmak istiyorum. Bir koleksiyoner tadında yani evimde olsun, arada bir takayım istiyorum. Tabii dönem dönem yani değiştirmekte şey var, fayda var yani, güzel oluyor. Ben çok saat seviyorum yani bir de ben çok modern saatten değil, ben daha klasik kadranı olan saatleri seviyorum. Böyle hani özel bir durum bekliyor musun saat almak için kendine? İşte ben çok iyi bir iş yaptım, güzel bir para geldi, aldım, çok mutlu oldum, aldım falan. Yoksa böyle hadi bugün gittik canım beğendi falan. Nasıl oluyor senin saat alışverişlerin? Şimdi aslında hani saat kendi parasıyla geliyor diyeyim. Dediğim gibi böyle ekstra bir iş bir şey olduğunda ve çünkü tek başımda kendimden sorumlu değilim. Benim de kocaman bir ailem var sonuçta. Ve onlara karşı da sorumluyum. O yüzden de kimseyi üzmeyecek durumlarda olduğu zaman saat alıyorum. Ama dediğim gibi bir tane saat yani daha doğrusu pardon iki tane var. Tamam, evet. 2 tane var. Var birkaç tane saatim var. Evet tamam burada yalancı oluyor. Ama onları böyle kendi bütçesi içerisinde çözerek almayı tercih ediyorum. Ama yarış atlarım var biliyorsun. Evet, şimdi onu soracaktım yani saatin dışında hobi olarak ya da kendi boş zamanlarını... Yarış atlarım var. Yani. Onları çok seviyorum ve onlar bir gün koşarlar, çok büyük paralar kazanırlar. O zaman alırım bir tane saat. Bir de tabii bizim bu özellikle saatle ilgilenen insanların oluşturduğu bir grup var. Sen de bizlerle berabersin devamlı. O da aslında... hani saatleri almamız için güzel bir sebep o ortamı yaratabilmek. Yani, seninle de güzel zamanlar geçirdik. Yok seviyorum o toplantıları, o grubu. Fakat 5. dakikadan sonra ben sizin konuştuğunuz dili anlamıyorum. Yani dışarıda kalın. O kadar çok marka ve o kadar çok şey biliyorsun çünkü siz bu konuda benden daha sevdasınız. Ben gerçekten Serdar'la tanıştıktan sonra iyi bir saat sahibi olmak ne demektir, saatin özelliği nedir, onun hikayesini bilmenin ne demek olduğunu filan, her saatin filan o süreci tattıkça o zaman saat daha da değerleniyor insanın gözünde. Ne olduğunu anlıyorsun. İşte hani Panerai'nin bir denizaltıdaki askerler için saat üreten bir firma olduğunu kimse bilmez ama o saatin oraya için yapıldığını öğrendiğinde saate gösterilen özenin ne oranda olması gerektiğini anlıyorsun. Sana da çok özel bir model aldık o gün yani hikayesi olan o günden beri de zaten çok mutlu bir şekilde. O işte o keyif veriyor insan. Geçenlerde de bir başka bir saat firmasının bu senin atlarla olan ilginden bağlantı yapıyorum. Türkiye Jockey Kulübü ile ve Veli Efendi Hipodromu ile ortak bir organizasyonu oldu. Longines, evet. Uluslararası bir organizasyondu. Bayağı bir katılım oldu. Çok da keyifli bir gündü. Sen de oradaydın o gün. Evet. Yani saat firmalarının böyle senin daha çok ilgin olan at yarışıyla bağlantıları falan yani o konuda nasıl bir fikrin var?
Şimdi benim bildiğim kadarıyla bu seneki uluslararası internasyonel yarışlara Longines sponsor oldu. Galiba hemen hemen her yıl sponsor. Çok emin değilim. 3-4 seneliğine galiba öyle anlaşmışlar, öyle bir şey. Longines Conquerpet yarışlarında da zaten kendini gösteren bir saat firması olduğu için atlarla ve yarışçılıkla özdeşleşmiş bir firma. Bence daha fazla saat firması orada olsa çok daha iyi olur tabii ki. Hatta ileride belki Türkiye Jockey Kulübü de hani bu konuda bir çalışma yapar ve yarışçılara sponsor olur saat firmaları. O zaman hem bizim yükümüzü hafifler hem yarışçılık ilerler, ne güzel olur. Tabii bu bir de yarış nihayetinde, yani zamanla, süreyle alakalı olduğu için, yani bir saat firması için güzel bir sponsorluktu. O gün de bayağı keyifli zaman yarışlar oldu değil mi? Güzel de. Seviyorum at yarışlarını, evet. Atları. Emre'cim çok teşekkür ediyorum. Ben Bizlerle teşekkür beraber oldun. Sağ ol. İlerleyen günlerde farklı organizasyonlarda da beraber olacağız inşallah. Bize tamam, katıldığın kardeşim. için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok keyifli benim için. Pardon, hemen bir Richard'ımızı çekelim. Bizim böyle bir Panerai misafirlerimiz 425. Panerai, benimki de Audemars Piguet şöyle. Evet, tamamdır. Yes. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.